Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz iyidir. Ee, Sağlığınız yerindedir. Buna da şükür edelim bir şey bu. Sağlık gitti mi? Sahip olduğun bütün kaygıların, varlıkların, olumlu olumsuz bütün her şey kafandan gidiyor ve ona odaklanıyorsun. O yüzden her şey başı sağlık ve sevdiklerinizin sağlığı diyelim. Ve Erol Köse mesela örnek. Tabii bağlamak için yapmadım bu cümleyi ama direkt o haber vardı. Erol Köse hayatını sonlandırdı. Amansız bir hastalığa yakalanmıştı çünkü. Kızı cenazesindeydi. Evlat olarak görevlerini yerine getirdi. Fakat mirası reddetti. İki şey olabilir. Babaya duyduğu öfke, ikincisi de babanın borçları. Hangisi bilmiyorum. Ama gelin bakalım haberimize. Erol Köse'nin kızı Diclan Nazlan Köse babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle mirasın reddi davası açtı efendim. Enteresan. Yani Erol Köse'nin yardımcısı Erol Köse'nin maddi olarak zor durumda olmadığını, parası olduğunu söylemişti. Ama kız acaba başka bir şeye mi güvenemedi? Borçları mı vardı acaba? Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir diyor. Ama miras dediğin tabii borç da geçer onunla birlikte, ortaklık da geçer onunla birlikte, mirasla birlikte her şey geçer de ne oluyor anlamadım yani. Evet. Neyse tekrar Allah rahmet eylesin diyelim. Hani bizde var ya öyle intihar edilenlere denmezmiş cenaze namazları. Cenaze namazı kılındığına göre normalde kılınmazmış. Allah rahmet eylesin diyelim ve Yılmaz Morgül'e geçelim. Şimdi Yılmaz Morgül efendim enteresan biri. Yılmaz Morgül'le ben yayın yaptım. Çok ağlıyor biliyorsunuz. İbrahim Tatlıses kadar ağlıyor. Hemen bir tribe giriyor falan. Ağlarken reklama girdik. Bunu daha önce de anlatmıştım. Nasıl? Ya bir sanatçı, bir tiyatro oyuncusu, bir dizi çekimindeki bir aktör, aktris rolden bu kadar hızlı çıkamaz. Nerede kaldı senin ağlaman arkadaş? Yani bir saniyede şey değişiyor, ruh hali değişiyor. Fakat burada da bir tehditler savurmuş. Değişik bir izleyelim. Aa bu niye böyle gidip geliyor ya? Neyse şöyle yapayım da herhalde olacak. Hepsine yeterim. Hodri meydan. Onlara sorun. Konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Arkası yarın olur çünkü. Ben konuşmaya devam edersem. Hepsine yeterim diyorsunuz o zaman. Bu kadar Siz kızdıran benim ne bu oldu kadar peki sanat size? yaşantımda nasıl dobro insan olduğumu biliyorsunuz. Kesin. Benim geçmişimde skandallarım yok, sansasyonlarım yok. Peki, Ama bana yapılanları ben açık açık söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Cesaretleri varsa konuşurlar. Ama bunun arkasında Yılmaz Morgül'den ikinci bölüm gelir. O zaman sokağa çıkamazlar. efendim bu Şimdi Yılmaz Morgül sokağa çıkamazlar. İşte cesaretleri varsa konuşsunlar. Yılmaz Morgül her şeyi biliyor filan laflarını Yıldız Tilbe için ve Ajda Pekkan için bir dakika bakayım. Heh, pardon. E- Ebru Gündeş, Ajda Pekkan. Bunun için bu ikisi için söylüyor. Ben konuşmaya devam edersem sokağa çıkamazlar diyor. Yıldız Tilbe konserinde bu röportaj yapılıyor. Ebru Gündeş'e kariyerinin başına çok destek olduğunu belirtiyor. Ama vefasız diyor. Ajda Pekkan'ın da onun önünü kesmek için uğraştığını açıklıyor. Esiyor, yürülüyor, tehdit gibi açıklamalarda bulunuyor. Şimdi arkadaş, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan artık öyle bir yerdeler ki ya Ebru Gündeş'in kocasının neler yaptığı ortaya çıktı. Adam vatan haini ilan edildi. Kırmızı bültenle aranıyor. Ebru Gündeş'e bir şey olmuyor. Ertesi gün çıkıyor ve Acun'un prime time programında jürilik yapıyor. Yani ayrıca o gayri meşru yollardan para kazanan adamın aldığı yalıda otururken yapıyor bunları. Ebru Gündeş'e hiçbir şey olmaz bu saatten sonra. İkinci kocasını yine Interpol'ün listesinden seçiyor. Yine belalı bir adam. Evleniyor genç adamla 15 yaş küçük ayrılıyor. Yine hiçbir şey olmuyor. Ajda Pekkan desen zaten kapalı bir hayat yaşıyor.
1800'lü yıllarda Ajda'nın yaptığı skandalı sen ortaya çıkarsan ne, çıkarmasan ne? Skandalın büyüklüğü karşı tarafın umursadığı kadar. Ve şimdi hayran kitlesine bakıldığı zaman Ebru Gündeş'in de Ajda Pekkan'ın da her şeyde imaj olduğu için imajı da hayran kitlesi de Yılmaz Morgül'ünkinden daha büyük. Yılmaz Morgül ilk çıktığında sesi güzeldi, Zeki Müren'e benzetildi. Tamam, başarılı da. Fakat Yılmaz Morgül aşırı estetikleriyle, kendini taşıyamamakla, şöhreti ve sanatı taşıyamamakla, sanatçılık ünvanını sırtına alamamakla, insanın kendini taşıması diye bir şey var. Benim çok sevdiğim dostum Füsun Demiroğlu burada dinliyorsa bana mevki içtimai derdi. Ben derdim ki ama ne olacak ya, gidelim şurada da şunu yapalım. Aa derdi. Mevki içtimaine yakışır mı senin hiç derdi. Bu lafı ben çok önemserim. Yani bazen kendine yakıştırdın ama şunu da yapayım ne olur yani dediğin şeyler dışarıdan öyle bir algılanıyor ki. Senin mevkiinle, mesela mevki demek sadece iş demek değil yani. Duruşun, sosyal hayatın, ailen, varlığın, konuşman, insanların seni nasıl tanıdığıyla örtüşmüyor. Şimdi gidip sen her türlü skandalını bildiğimiz birinin bir skandalını daha ortaya çıkarsa 4 dakika sonra unuturuz çünkü şerbetliyizdir. Ama saygın birinin bir skandalı çıkar, yapma ya deriz. Ajda'nın 85 yaşından sonra skandalı ortaya çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Ajda'nın gençliğindeki hataları, yaptıkları, konuşma biçimi, kibar konuşmasının altında yatan aslında e, gerçek hayatında kadar dura değil, durmadan da konuştuğunda ettiği küfürleri, küfür etmeyi sevdiğini, hani dobralığını, Zeki Müren'le arkadaşlığını, boyutlarını falan filan, işte ne bileyim evliliklerini, aşklarını düşünecek olsa iyi ki o dönem paparaziler ve sosyal medya yokmuş dersiniz zaten. Yani bazı ünlüler, eskiler o dönem sosyal medya ve paparazi olmadığı için yırttılar ve bugüne saygın gelebildiler. Şimdiki imkanlar, plaja gidiyorsun, yanındaki şezlongdan seni çekiyor, çat diye bir yere atıyor zaten, bir yeri WhatsApp hattına. Yani o yüzden arkadaşlar eee bu Ajda Pekkan falan artık ne desen ne olacak? Ha? Ne desen ne olur Ajda Pekkan'la ilgili. Zaten bunlar bizim sektörde de kulaktan kulağa geliyor. Duyuyoruz, biliyoruz. Onlarla çalışan arkadaşlarımız var. Yanlarında vokalistliğini yapan, işte ne bileyim yanlarında sazcılığını yapanlar. Ama bu saatten sonra bir şey demek artık yakışık almaz. Yani ayakları da kaymaz. Ebru Gündeş'i de kim neresinden tutuyorsa kadına hiçbir şey olmuyor kardeşim. Yani kocam bu altları yerken hiç mi haberin yoktu senin diyeni yok yani kadının. Sorguya çekeni yok. Arkadaş kocan Türkiye'yi birbirine katmış, kırmızı bültenle aranıyor. Sen yalıda oturup ne yapıyordun? Manikür pedikür mü diye soran bile yok yani. Neyse ve burada şey, hakikaten çenesini uzatmış, dudağını, ne köftesi, kadın köfte yapmış, alt üst hem de 2 tane. Yani bayağı bir garibe dönmüş. İşte bu da kendini taşıyamamak. Bak, sanatçılar arasında da, mankenler arasında da, sunucular ve oyuncular arasında da sınıf farkları vardır. Bir lig vardır. Nasıl futbolun ligi var? Bu işin de ligi var. A ligi, B ligi, C ligi. Her zaman A ligi. Şimdi bana Seda Sayan A ligi mi dersen bana göre değil. Ajda mı? Evet. Tarkan mı? Evet. Halk ligi var bir de böyle. Şimdi bu CNBC televizyonunun A ligi olup zamanın CNBC'sini hatırlayın. Seyircisinin az ama kalitesinin en yüksek oluşunu düşünün. Bana göre A o. A plus. Şimdi burada Yılmaz Morgül burada liglere giremiyor. Küme düştü. O yüzden de işte Ebru Gündeş de A ligi her şeye rağmen. Yani şimdi ben düşünüyorum. Bütün milleti bir belediye başkanını tutukluyor atıyorum. Karısını, yeğenini, ebesini, sülalesini falan götürüyorlar içeri. Arkadaş, Ebru'nun hiç mi haberi yoktu? Ya bir kere Rıza Zarrab niçin Ebru ile evlendi? Bu tipler yeni bir ülkeye gelip de bu işleri karıştırmaya başlayacakları zaman toplumda sevilen, sayılan,
kendilerini kolay ortamlara sokacak, network ve çevre edindirecek. Bir yere gidip geldiğinde hayırdır denmeyeceği insanları tercih ederler. O yüzden ünlü kadın peşinde koşarlar. Rıza Zarrab, Ebru Gündeş'in aşkından ölseydi, ses kayıtlarında hayat kadınları için bana da şunların esmerinden bir tane getirin, işte güzellerinden ayırın deyip bahşişleri önden verilir der miydi ya? Ve bunun üzerine Ebru boşamadı biliyorsunuz. Yani. Bir şey oldu mu Ebru'ya? Yani sadece nedendi? Herhalde kocalarını Interpol'ün arananlar listesinden seçiyor dendi. Bazı insanlara bu ülkede hiçbir şey olmaz. Acun Ilıcalı bakınız, Ebru Gündeş bakınız. Değil mi? Niye uçaklarla Rıza Zarrab'la seyahatler yapıldı falan hiç Acun'a soruluyor mu? Herkes sorguya alınıyor. Acun alınmıyor mesela. Enteresan. Efendim Hülya Avşar'a hiçbir şey olmaz. Oturur ya benle röportaj yapıyor Hülya Avşar. İşte böyle evli erkekler işte falan bir şeyler konuşuyoruz. Ben de dedim ki benim meslek hayatımda dedim hani e, sarkıntılık eden erkeklerin bir kısmı da dedim evliydi dedim ya. Bana evli erkekler cesaret edip yaklaşamaz dedi yayında. Ulan biz Tanju'yu, İbo'yu onu bunu unuttuk mu? Yer yarıldı. O sen değil miydin? Astral seyahati asıl bunlar yapıyor yani. Yusuf Güney falan değil. Yusuf Güney'i boşuna tutukluyorlar arkadaşlar. Bunlar o kadar mitoman olmuşlar ki bir yalan söylüyorlar ve o yalana kendileri inanıyorlar. Kendileri için bir imaj çiziyorlar. Namuslu, e, ondan sonracığıma e, efendi, elegan. Şimdi Hülya Avşar şurasına kelebek toka takıp buralarda bozuk permayla gezdiği saçlardan Kaya Çilingiroğlu gibi ailesi iyi ama parasız bir adamı alarak kurtuldu. Kaya'da tenis vardı, spor vardı, aileden gelen bir görgü hani bir yetiştiriliş çevre vardı. Kaya ona biraz bunları öğretti. Tenisçilik, yüzücülük, sporculuk hani biraz böyle bir kalıba soktu. O da Kaya'nın borçlarını ödedi. Mesela al gülüm, ver gülüm. Böyle evlilikler olunca Kaya seni Feraye ile boynuzlasa ne olur? Şöbiyetle boynuzlasa ne olur? O Ferrari yerine Feraye, Chevrolet yerine Şehriye dese ne olur yani anladın mı? Al gülüm, ver gülüm. Bunlar senin anamın, babamın e, türü. Sevdik evlendik evliliği değil ki arkadaş. Son anda sıkıştık evlendik evliliği bunlar. Yandım Allah evliliği bunlar. Evlenen aklanır bu ülkede. Sibel Can öyle yapmadım yani. Hakan Oral'dan boşandı. Karahan Çantay erkek güzeli olayları adamcağızı ülkeden sürdüler. Taylandlara yerleşmek zorunda kaldı. İşte Sibel Can'la ilişkiye girdi diye. Mafya peşine düştü Sibel Can'ın. Sulhi Aksüt'le evlendi. Evli hamile kadına dokunulmaz diye jet gibi evlenip doğurdu. Orada da Sulhi Bey'in de borçlarını ödediği söylenir. Bu kadın çalışıyor. Böyle işte yani. Halen bir Range Rover borcunu ödeyemedi. Yıllardır o bir arabası var yasaklı getirilmiş, ödenmiş, ödenememiş. Yani şunu söylemek istiyorum. Evlendi aklandı ama değil mi? Bir de çocuğuyla yan yana poz verince. Şahane anne örnek baba. Geçiniz arkadaş. Karan Çantay tabii erkek güzeliydi. Feci yakışıklıydı. Bizim mahallenin çocuğuydu. Öldü adam daha 50 yaşına gelmeden yani. Taylandlara gitti adamın istikbali varken. Niye? Sibel Can onu aldı. Yanında götürdü İngiltere'ye diye. Gözü dikti diye. İşte böyle. Güç kimdeyse bu sektörde bir alttakini yiyor. Yazık. Ama sonra her şey unutuluyor. Her şey unutuluyor. Tabii canım Sulli'de Lale Manço ile beraberdi. Barış Manço'nun dul karısıyla. Yani arkadaşlar sizin bizim sindireceğimiz veya sindiremeyeceğimiz işler bunlar. Yani vizyonu çok geniş olmak lazım bu işlerde. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim bakalım Hülya Avşar. Hülya Avşar güzelliğiyle çok övünüyor ve bizi yıllarca inandırdı ya telkin yöntemiyle ama. Meditasyonla inandırdı bizi. Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım.
Ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım. Medyayla özellikle de Acun'un arası iyi olduğu için bütün magazinle. Hülya Avşar kastı kavurdu. Hülya Avşar ortalığı yıktı geçti. Hülya Avşar bozuk cildi, kısa bacağı, koca poposu, işte kalın beli, güreşçi sırtıyla ve kısa boyuyla. Niye ben bunları söylüyorum? Türkiye güzeliydi o yani. Ben ondan çok daha çirkinimdir. Ben kendim sen çok mu güzelsin falan diye bana giydirmeyin hemen. Hani ben Türkiye'nin en güzel kadınıyım demiyorum. Türkiye güzeli ünvanım da yok. O yüzden ben bir moderatör ve eleştirmen olarak bunları söylüyorum. O fiziğiyle bize dedi ki ben Türkiye'nin en güzel karısıyım. O dese iyi. Bütün basın da bize bunu empoze etti. Yani her mavi gözlü ve güzel kaşlıyı Türkiye'nin en güzel kadını yapmıyoruz biz ya. Neler var arkadaş? Şimdi görüntü mü kötü oluyor? Aslında bu internetle uğraştım. Bir saat sırf onun için geciktim ben. Bu görüntünün bu şeyini anlamıyorum ya. 2 internet aldık eve yetti galiba. Neyse. Allah. Sibel Hülya Avşar artık sokak röportajı vermiyormuş. Neden vermiyormuş biliyor musunuz sokak röportajı? Tabii ki filtre olmadığı için arkadaş. Hani baba yiğidin harcı mı sokak röportajı vermek artık? Alıyordu evinde göbek, kalça bilmem ne. Elinde süpürge havuzun başına öyle. Havuz süpürüyor, müzik dinliyor. Şahane fiziğiyle büyüledi. Kim için şahane? Kadın güreş takımı için. Ama orta siklet. Yani neye göre şahane arkadaş? Yani bizim basın da güzel fizikli birinde bir damla selülit görür, yerden yere vurur. Başka birini görür, tepelere koyar. Sonuçta Hülya Avşar güzel yaşlanmadı bana göre. Ve burada artık sokak röportajı yapmadığını söylüyor. Mesela Ajda Pekkan o dönem filtre yokken ki şimdi yine yok. Aktüel kamera dediğimiz sokağa çıkarıp da hani bir anda Seda Hanım buyurun yaptıkları kamerada filtre yok. Orada neysen o. YouTube'da yok. Neysen o. Er meydanı. YouTube'da ışığınla falan oynayabilirsin daha güzel gözükmek için. Şimdi burada buyurun. Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Ama dediğim gibi sokak röportajı artık yapmıyorum. Ben şey soralım, Türkçe yapay zeka şarkısıyla akım yaptığınız o da çok sevildi. Neler söyleyeceksiniz? Müsaade et. Söylemeyeceğim hiçbir şey. Lütfen, lütfen. Saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Ben şuraya gitmem lazım Peki önce. son En olarak azından da anneler şey, günüyle ilgili bir şeyler söylesin. Söylemeyeceğim diyorum hala peki söyleyeceğim. o zaman son bir soru soralım. Son dönemde yapay zeka müzikleri çok tartışılıyor. En son Mustafa Konuşmayacağım. Sandal Konuşmayacağım. saygı gecesinde Konuşmayacağım. konuşulmuştu. Beni kurtarın. Sizi bize küstürenler utansın diye. Küstürmüyor yani. İnanılmaz gerçekten böyle. Herkes için geçerli. Doğru. Her kötü çekimler yapıyorsunuz. Bunlara artık izin vermemek lazım. Evet. Çünkü yakına girdiği an o kamera bitti Hülya Avşar. O yüzden. Zaten burada da güreşçi formunu korumuş yaza doğru girerken. Hani artık bu sene havuzun başında bu kadar spor yapıyor, tenis oynuyor, yüzüyor, bir şeyler yapıyor. Ne oluyor ya? Niye yani olmuyor? Hani anladın mı? Biz hani kanepede oturuyoruz. Şimdi efendim başka bir konuya geçiyor oraya. Bir dakika. Bu ne ayol Burak Deniz'i ben niye almış olayım buraya? Çok özür dileyerekten bakacağım. Bir şey mi yaptım yanlış bir akış diye. Derin'i epeydir görmüyorduk farkındasınız değil mi Derin? Şey yüzünden aldım. Bir dakika bu çok önemli. Dün Instagram bir temizlik yaptı. Bütün bot hesapları çatır çatır indirdi. Bir gecede 500.000 takipçi kaybeden ünlü var. Çünkü sahte hesap satın alınmış parayla. Şimdi bizim sektörde sahte hesap niye alınır? Seda'ya bak 450.000 takipçisi var tamam mı? Tamam benim 450.000 takipçim var. Şimdi burada da çok zeki Gizem demiş ki 63 yaşında 35 yaşındaki halini beklemek doğru değil. Haklısın. Ama ruhen de zihnen de tavır olarak da 63'lük davranacak o zaman. Yani bu ne biçim manita 35'inde Lolita kafasında davranmayacak. Gidecek 63'lüyüm ben diyecek. Ben Türkiye'nin en güzel karısıyım demeyecek. Havuzun başında bikini altıyla göbekler atmayacak şahane fizikli. Bunları yapmazsa kimse de onun fiziğiyle uğraşmaz. Brigitte Bardot dünyanın en güzel kadınıydı. Kötü yaşlandı ama
O kadar güzel bir aktivist oldu. Hayvan haklarına öyle bir kendini adadı ki kimsenin de umurunda olmadı onun güzelliği arkadaş. Halen güzellik iddian sürüyorsa bu lafı yersin. Yoksa hani sen bana de ki sen çok mu güzelsin? Değilim, ben zaten demiyorum da böyle güzelim diye. Gençmişim gibi de yapmıyorum mesela ben. Yani kapıya gelen çocuğa evladım diyorum yani. Kuryeye hani. O yüzden bunu öyle davrananlar düşünecek. 63 yaşında 35 yaşını beklemememizi istiyorlarsa zihnen, fikren ve tavır olarak da o yaşı yapacaklar bize. Şimdi bravo, ruhumuz genç kalsın demek kendimizi bilmeyelim demek değil arkadaş. Şimdi bakalım bot hesaplar sahte hesap alarak neden sahte hesap alır bir insan? Şimdi benim 400 bin yerine 450 bin yerine 1450 1 milyon 450 bin takipçim olsa reklam gelir. Aa Seda işte şu şeyi tanıt bize, fincanı tanıt, şunu anla. Halbuki şunu bilmiyor bu akılsız reklamcılar da. Benim 3 milyon takipçim olabilir, bulgur alacak parası yoktur. Benim 30 bin takipçim vardır, hepsi Ferrari alacak düzeydedir. Bu bizim reklamcılar gidip Seda Sayan'a yıllarca pırlanta reklamı yaptırdılar. Seda Sayan bu ülkede C grubuna hitap eder arkadaş. Yani gerçekten aşağılamak için asla söylemiyorum. Bir sosyolojik tespitte bulunuyorum. Bu ülkede Seda Sayan'ı izleyen kadın akşam ne pişireyim, nasıl ucuza gelsin, kocam memur, ben nasıl çalışayım zihniyetinde. Belli bir eğitimde, belli bir sosyokültürel altyapıdadır. Maddi açıdan da kısıtlıdır. Şimdi sen Seda Sayan'a pırlanta reklamı yaptırırsan Seda Sayan'ın müşterisi veya pırlanta alacakken ay Seda Sayan takmış bunu diyecek insan değildir. Yani Seda Sayan'ı izleyenin pırlanta alım gücü yoktur. Anladınız mı? Seda Sayan'ı izleyenin mercimek alım gücü vardır. Deterjan vardır, bulgur vardır. Ayda bir haftada bir belki et alıyordur ya da tavuk hadi mesela. Kocası çalışıyordur, kendi çalışmıyordur. Eğitimli değildir. O yüzden gidip de hocacığım bana şu pırlantacıdan bir gerdanlık al böyle. Yani kesin cihkaların altına düşme. Clarity'si de çok iyi olsun. 4 karattan aşağısına hayatta bu Seda Sayan izleyicisinden bekleyeceğimiz pırlanta tespiti değil bunlar ya. Ama Seda Sayan'ı çıkar. Mardin'in ince bulguru bilmem nenin tanısın kardeş çünkü halka hitap ediyor yani. Halk izliyor. O yüzden arkadaşlar şöyle bir atasözü vardır. Bentley Rolls Royce'a binemeyenler içindir. Neyse. Şimdi bakın Demet Özdemir 400 bin kişi kaybetmiş. Hande Erçel 350 bin kişi kaybetmiş. Başka? Çağatay Ulusoy 100 bin kişi kaybetmiş dünkü. Pınar Deniz 100 bin kişi kaybetmiş. Burak Deniz 100 bin kişi kaybetmiş. Yani sahte hesap operasyonu Instagram kendi yapmış. Ünlülerin bir gecede kaybettiği sayılar efendim. Şimdi Türkiye'nin ünlü düşünürü Derin Talu'dan ilk defa mantıklı sözler işitiyoruz. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz Seda bla. Yavrucuğum pırlanta alacak parası olan kendini geliştirmeyip Seda Sayan'ı seyrediyorsa o pırlanta almaz zaten sen rahat ol. Anladın mı? Hani parayı yine yatağın altına koyup da benim param var diyen adamın parası yoktur. Para onun efendisidir. Ben para harcayacak kapasitede entelektüelli ve yaşam gustosu olan insanlardan bahsediyorum. Cahil konuşmayayım beni sinirlendirme. Şimdi ünlü düşünür Derin Talu'dan Instagram'da pazarlanan hayatlarla ilgili. Instagram'da zenginlik pazarlanıyor. Sen biliyor musun mesela Can diye bir çocuk vardı. Onunla bir iki yazıştık. Çocuğun Türkçesi kendi gelecek. Böyle E'leri açık anladın mı? Böyle hani belli. Kırsal bir yöreden gelmiş. İyi eğitimli değil. İngilizcesi sonradan. Influencerların ötesi oldu. Yaşam yeri nerede dediğin zaman Londra, Dubai, İstanbul.
Yavaş yavaş söktü tabii İngilizceyi de bir şeylere varıyor çocuk neyse kendi halinde. Ama şunu da görüyoruz ki mesela deli para kazanıyor, olmadık şeyler alıyor. Nereden abi bu para? Herkes bunu soruyor. Partnerlerden diye de bir duyum alıyoruz Dubai taraflarında yaşayan. Şimdi Derin Talu da diyor ki burada bir şey var pazarlanan zenginlerin hayatı 40 bin liralık kahve makinesi evinde. İşte ne bileyim. Ya tamam hani bunu eskiden kimler yapıyordu? Ünlüler. Hoş geldin sevmek yanıtlarım. Burası okuma odam, burası kedi sevme odam, burası öpüşme odam, burası bir sürü böyle bir zengin zengin işler. Ben Instagram'da artık gün var ya gün altın günü, kısır günü, işte oynama günü falan böyle şıkıdık şıkıdık. O günleri videoya alan eltimin kızına ziyarete geldik deyip malikaneye giren ulan eltinin kızı ne işle meşgul? Bütün Beymen'den toplamış porselenleri yemek takımının fiyatı 3 milyon lira. Ondan sonra sütunlu varak taraktan geçilmiyor ev her yer. Çok hoşuma gidiyor. Burayı ben böyle dizayn ettim. Ne kadar güzel bir masa dekorasyonu yaptım. Yani her şey Vilorian boş. Abuk subuk kardeşim. Ne diyor? Ses yok, tarz yok, garip bir kullanma alanı. Bu kimse bir toprak kime diyor bunu bilmiyorum. Bana diyordur belki diye de engelliyorum. Neyse. Burada Derin Taru da aynı şeyden bahsediyor. Hani Derin Taru'nun hiç olmazsa babası kaliteli bir aileye mensuptu. Ondan sonra annesi varlıklıydı. Yani en azından çalıştığı sürece. Ve şu anda da baktığın zaman hani bir yerlerde bir şekilde yaşıyor. Hani kirayı ödeyemedi dedikoduları çıktı, şu çıktı, bu çıktı olabilir. Yani ayda bir sahneye çıkmakla kira ödenmez. Yani o evlerin kirası ödenmez ama bazı insanlar ihtiyaçlarından vazgeçer ama lükslerinden vazgeçmez. Onlar için hayat küçültmek, daraltmak yoktur. Borçla da, harçla da, düşe de, kalka da o standartlara bir şekilde ta ki dip yapana kadar tutunmaya çalışırlar. Çünkü lükslerinden vazgeçmeden, dostlar alışverişte görsün diye kira ödemeden 5 sene oturursun bir yerde. Evet ev sahibi çıkaramaz. Ama düşüşün sert olur. O yüzden bonjour Songül bir dinleyelim. Tamamen bakın ben zenginim siz değilsiniz. Zengin insanlar şunu alır. Mesela Smeg, Nespresso'nun şu 40 bin liralık kahve makinesi. Hani normal insan niye böyle bir şey alsın? Bize yok. Sosyal medya tamamen küçük kızları bir alma alışkanlığı yaratmak için olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve izlediğiniz insanlar size gerçek geliyor mu? Bir hayat satma odaklı. Bu hayatın içerisinde kullanılan ürünleri satmak. Yani şu serumu kesin almanız lazım. 25 bin lira. Çanta koleksiyonu. Seni izleyen insanların alamayacağı şeyleri bu kadar bariz göstermeye katılmıyorum. Mesela marka bir şey takarım o gözükür. Okey. Ama oturup ayakkabı koleksiyonum, çanta koleksiyonum, şunu aldım. Bana yanlış geliyor ama benden de çok böyle videolar isteniliyor ve bu da bana tuhaf ve ürkütücü geliyor. Neden? Hani bunu izlemek isteyesiniz ki? Ben o anda soğuyorum öyle bir video gördüğümde. Çünkü bakın bende şular var, size yok. Siz gerçekten inanıyor musunuz böyle biri kalkıyor, 1 milyon takipçiler böyle mesajlar koyuyor storiesine günaydın bugün böyle. Bunlara inanıyor musunuz? Yani bu tuhaf. Hani siz kendinizi hayal edebiliyor musunuz öyle şeyler yazarken ya da oh bugün nefis bir gün, hava falan, mis. Ya öyle şey mi var abi? Ben mesela çok kötü kalkıyorum. Benim oturup izlediğim biri yok. Takip ettiklerim de bende mute'lu zaten. Çünkü sıkılıyorum. Derinim sana bile inananlar var. Boğaz'daki siyah yalıların içinde partilerden çıktığın, uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, ondan sonra oraya çıkıp anne bana matcha ya, matcha tea, bıcıcı falan bu işleri yaptığın halde sana bile inanıp da takip eden seni influencer görüp de reklam vermeye çalışanlar derim. Tabii ki insanlar la la uyandım demiyor. Onlar da role girip bir şey yapıyor ama bu ülkede sen de senin gibilere inananlar varsa onlara da inanan olur. Ne yapayım ben kapatıyorum hadi işim var artık. Ne oluyor burada herkes niye kavga ediyor? Kardeş bak birbirinizin WhatsApp numarasını alın.
Orada konuşun böyle konularınızı. Ben dostlarımla konuşmayı istiyorum. Fikirlerimi ve beni sevenleri kendi grubuma bekliyorum. Kendim tek tek arıyorum. Arayınca şaşırmayın. Diyorum ben arayacağım. Aradığımda inanmamıştık. Niye? Sosyokültürel ve entelektüel dostlarınız olsun. Her akşam birbirimizin sesini duyalım. Turlar, eğlenceler, toplantılar, arkadaşlıklar. Arada çekişmeler olsun. O da işin tadı tuzu. Gelin katılın, form doldurun veya sayfadaki numarayı arayın. Kişisel gelişim, kitap kulübü, felsefe kulübü, kendini tanıma ve bu dönemlerin bence en faydalı tekniği arkadaş ne biliyor musunuz? Metacognition. Yani kendinin bir şeyi neden veya niye yaptığını sorgulama. Bir duyguyu neden veya niye hissettiğini sorgulama. Bir fikre neden veya niye inandığını sorgulama. Metacognition. Yani bilişsel meta. Gelin bunları hep birlikte farkındalıkla şu kalan ömrümüzü yaşayalım. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ın izniyle yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.